Sen ideal sürüş pozisyonunu yakaladın mı? Şu an çok idealim. Diğer misin? Daha ideal olamam. Debriyajın sertmiş yahu. Debriyajım serttir. Bizim arabamız biraz maç olur. Maç. Sever misin bilmiyorum ama. Maç var. İşte çok. Bayılırım. Artık bunu da senkronize edemezsen Volkan, gel beni senkronize et. Ve beklenen M5 videosu gelsin. Hazır DSC'mize kapanırken. Bira attım. Biraz Kes Volkan. Kes. Ay, aman. bunu bekliyorlardı zaten. Sen neyi bekliyorlar zannettin? Araba boşta. Allah bismillah. Niye herkes? Bu arabayı kullanmadan önce aslında benim bir eğitim almam lazımdı galiba. İşte onu aynı anda yapacağız. Arada Bu nasıl bir şey? herkes imana getiriyor araba yalnız. Ant inanılmaz bir şey bu. Dur daha 1 metre oldu. Ant korkuyorum şu an. Galiba çekimi tamamlayamayacağız. Allah'ım kendi mahallemle rezil oluyorum. Allah'ım dur kalk girmem lazım şu an. Nereden? Alışana kadar bir yarım saat falan geçecek. Yarım saat mi? Evet, yavaş Benzin yavaş. biter yarım saate. Doldururuz. Yavaş yavaş bacak kaslarının kuvvetlenmeye başlayacak ve bir süre Evet sonra... ya bu direkt spor ya. Tabii canım, benim bir vitesi değiştirirken bir de o debriyaja basarken bacak ve kol kaslarım çok gelişti. Soruyorlar bana kaç şeydir spor yapıyorsun diye. 3 senedir ben spor yapıyorum arkadaşlar. 2012'nin Temmuz'undan beri. Bu araba sayesinde. İnanılmaz bir şey. Evet. Biri yazmış böyle otomatik araba kullanmak kolay he diye de. Hakikaten kolaymış değil mi? Cidden kolaymış. Düz vites normalde çok rahat kullanıyorum da bu biraz... Neyse alışacağım ya. İnsan nelere alışmıyor. M5'e mi Sen- alışmayacaksın? Yani evet. Zor olacak ama alışırsın. Ben alıştım. Oo. Gerçekten adamlar Starbucks bardak altlığını 2000 yılında şey yapmış. Vallahi düz vites sen Keşfetmiş. istiyordun. Ben düz vites çok seviyorum. Yani şu an aslında çok zevk alıyorum ama Ben hep şeyi merak ediyordum. Böyle yanda biri kayarken ve araba kontrolden çıkmak üzereyken pıt yaparsam eğer, yani DSC devreye sokarsam, çünkü mesela şu anda kapalı, tamam mı? tamam. İşte- Nerede görüyorsun? Bak turuncu var. Tamam. Hı. Şu anda kayar araba. Hı hı. Seni de buzdolabına soktuk. Yani Tam bu böyle arabanın kliması çok çok evet. Çok Kayarken pıt yapıp tekrar DSC devreye sokarsam acaba tutar mı? Bunu hep merak etmişimdir. tamam ben o Bugün- zaman Bugün bunu şey yapamadım yalnız. Bu aynı zamanda G kuvvetine de tam basacakken oraya savrulduğum için. Ama yok, gerek kalmadı. Şile'ye gideriz ya. Ben hep orada test ediyorum arabaları. Aa, Ha, bu arabanın Şile'ye gitmesinin maliyetini sen biliyor musun? biliyorum. 2 defa gittim. İkinci köprü boş. Tamam, o zaman demek çık. Karşıda bir dondurma yer geliriz ya. Karşıda. Araba ya. Araba bu arkadaşlar. 915 tutman lazım, kaçar yoksa araba. Evet. 915. Yani gene gazla ama 915'te gazla. Kontrol verirken çünkü hakim olman lazım. Ay, yıllardır bu arabayı nasıl kullanırım diye düşünüyordum. Ne kadar kolaymış değil mi? Aslında bu sinsi bir oyundu Ant'a karşı. 6. vitese de canım hadi. Daha sporta da basmadık. Biraz alış, sonra sporta basacağız. Ant şu an çok heyecanlandı. Şu an 6'da mı? 6. test misin? 6'dayım. Niye? 5'e alayım değil mi? 5'e al. Ne bileyim ağız yaksın da. Yok, öyle şeylerimiz yok. Çekici. Bak, yarım depo benzine verdim sana. O yarım depo bugün bitecek. Valla. Evet. Sandığından çok daha hızlı olacak bu. Ant araba gidiyor yahu. Hala 6. vitesesin bu arada. Oo, sesi duy.
Normalde 25 olması gerekiyor. 22.5'da senin sıcak gitmemen lazım. Yani 25'te falan. Ama bu çok soğutuyor ya yani. Gerçek klima bu herhalde yani bilmiyorum. Arabayı cidden hissediyorsun yani. Ha, işte onları duymak istiyorum ben de. Onlar da onları duymak istiyorlar. Yani her şeyini, vitesini, ondan sonra işte debriyajın, ya debriyajı biraz sertmiş ama Ama arabanın hızıyla doğru orantılı. bak direkt Yumuşak olsa bu sefer o güveni terk etmez sana. yok aynen. Motoru kaç şimdi bunun? Haydun Baba ne diyordu ya? Haydun Baba çok 2000'den çoktur mu demişti, 2000 vardır mı demişti, öyle bir şey demişti. Devamını getiremedim ya, utandım. tak tik tak. O bile isli. Evet. Öyle öyle. Ekolu sanki böyle. Ha, mekanizma, Mekanik yani. mekanik, aynen. Hissettire Bu veriyorsun direkt- yeli. Ya Bunda tam baş parmağın altında korna. Yani 9-15'te tutuyorsun ya normalde. Orada tam baş parmağın altına denk geliyor. ben hep 9-15 tutarım zaten. Tabii. Şeyi denedim ben şimdi. Hani Hyundai'de vardı ya, Gaza kendi bas- kendine duruyordu. Ha, var mı acaba? Var Yok. mı acaba diye dedim. Bunda sen duruyorsun. Arabanın direksiyonu çok güzel ya. Yani dokunma hissi çok güzel. Dokunduğundaki hissettiğin his güzel. Kaç yıllık araba. Evet, 15 yıllık bir deri o. Ama yine de çok güzel. Boyalar, mayalar. Bir şey diyeceğim. Şey konuşmuştuk ya, bu ahşap olay. Ben sevmiyorum dedim. Sen çok seviyorum dedim. Bu Aha. arabaya ayrı bir hava katıyor. Bir de bunun ahşabı çok kaliteli. Yani diğer arabalardaki ahşap ya da günümüzde artık bu kadar kaliteli ahşap kullanılmıyor. Bir de yıllanmışlık var bu arabada. Yani 15 yıllık mesela orijinali biraz daha koyu. Zamanla açılmış mı, ne olmuş? Hani bu esasında plastik. Yani esas gerçek ahşap değil, tahta değil yani, ama Tabii. farklı. Şu menü kısmı bence çok tatlı. Yani o menüye baktığımda sanki böyle geçmişe dönüyorum ama arabada da o kadar güzel Uyumlu değil mi? şeyler var ki böyle hani günümüzde lüksü geçmişle birleştirerek ya da harmanlayarak Heh. beraber yakalıyorsun yani. Aynen, tam geçiş dönemi. Eski mekaniklerle Aynen. modern elektronik ama konfor donanımlarını koymuşlar ama hala mekanik devam etmişler. Sunroof'u, cruise kontrolü, efendime söyleyeyim xenon farları. Elektrikli direksiyon şu bile hani buradan ayarlıyor olmak bile. Onları hep eklemişler, hayatı kolaylaştırmışlar yani. Ama araba daha kendi kullanmıyor yani. Araba, sen kullanıyorsun arabayı her türlü. Müzik dinlemeye bu arabaya binersin. Hani evde dinlemezsin, oturursun gelirsin arabada ben bir müzik dinleyeyim dersin. O kadar güzel bir ses sistemi var ki ben ilk dinlediğim zaman bayıldım. Ve yani Ant'ın bir CD'si vardı. Burada dinlediğim şarkı o kadar güzel geliyor ki sonra Ant'a dedim ki bu CD'yi ben alabilir miyim? CD'yi aldım kendi arabama taktım. Şarkı kesinlikle aynı zevki vermedi yani.
göre şarkılar çalıyor. Sen seç bakayım. Ne seçeyim? Şöyle ileri geri yap, şarkı seç. Oradan yapabilirsin. Soldan. Geç. Bak şimdi yani sesi çok güzel hissettiriyor ya. İkisi bir araya gelince çok güzel ya. Yani arabanın... Kesinlikle. Yani çok müthiş bir zevk. Sanki kadın burada, şurada söylüyor yani. Değil mi? Aramızda. Arkada oturuyor şurada şimdi. Canım çok dışarı. Elini tutacaksın sanki böyle. Aynen. Şu an biraz tutuyorum. Seslerimiz gidecek diye Allah. Yani normal günümüzde o kadar sıkıştırılmış müzikler dinliyoruz ki. Ya bu direkt hani yaya. Ha, açıyor değil mi Her şeyi- enstrümanları, sepet? Aynen. Ayrı ayrı duyuyorsun yani. Hayır, Seçebiliyorsun. Seçebiliyorsun aynen. Yani gerçekten hani sınırsız benzin kaynağım olsa İnmez. durmadan bu arabayı kullanıp müzik dinlemek isterdim. Müthiş bir hobi olur yani. Gerçekten hobi olur. Arabayı al, nereye gitmek istiyorsan oraya git. Baksana bak. Yani direkt farklı farklı duyabiliyorum enstrümanları. Bilmiyorum bunu insanlar izlerken algılayabilecek mi? Algılayamayacak herhalde. Fark ediyor yani. Bak. Yükselmesine gerek yok sesin. Bu volümde de Evet. gene onu ayrı ayrı yayıyor o sesleri. Aynen aynen. Yüksek kısık fark etmiyor. Bir de bunda yükselince bozulmuyor. Ben bazen en başlarda özellikle kıyamıyordum. Çünkü hoparlörler eski, fazla açmayayım da patlamasın falan diye. Ya açtığın zaman değişen hiçbir şey yok. Bilakis daha fazla güzelleşiyor ses. Hani kötüleşmesi, çirkinleşmesi gerekirken ses güzelleşiyor. Açtıkça volümü. Çok Evet. enteresan. Bir de 400 beygirlik bir araba kullanıyorsun şu anda. Yolların bozukluğunu düşün. Evet. Ve onların üzerindeki hani gidişatını göz önünde bulundur. Çok enteresan. Yani bir sürü buraya bir sürü test arabası da geldim. Patır kütürdür bütün arabalar burada. Çünkü çok fazla yamalar var çünkü orada. Evet. Umurunda olmuyor çoğu şey. Yok, araba enfes bir araba. Yani Nefes. Güzel. enfes. Çekmeköy Belediyesi çık. Sinyalini verdi. Gazı kapattık. 130, 140, 150, 160. Güzel. 160, 165 civarı. Aynen 160'la devam. 150, 160. Mant benim olsun mu? Sen geçelim buradan. Motor freni yapmayı özlemişim yemin ediyorum. Ve bir dakika ya ben şimdi 160 değil miydim? Ne ara 40'a düştüm. Değil mi? Aradaki geçit enteresan. Ve yollar ne kadar bozuk bak. Evet. Sen sağa geçtin, sağdaki yol bayağı bozuktu. Girdi, çıktı oraya. Yaylana 40'a kadar düştü. Hiçbir sıkıntı yok. Sen sonra frene basıyordun. Evet. Sıkışmıştı süspansiyonlar. Hangi kafayla bu arabayı üretmişler? Ben hala aklım almıyor. Kafa Yani çok iyiymiş. kafa çok iyiymiş ya. Kesinlikle yani.
Hani yapalım, oraya yapıştıralım bu arabayı. O otomotiv tarihine. Sedanlar, süper sedanlar, yani spor sedanlar arasında. Veya hiç kimse oradan onu çıkartamasın. Düz devam et. Şu anki M5'lerin içi nasıl ben mesela? Normal BMW içi gibi mi ya da normal BMW içidir herhalde. Normal BMW için yani herhangi bir 5 serisinden farkı pek yok. Ama ben kesinlikle bunu tercih ederim ya. Çok farklı ya. Yani Aslında hakikaten kesinlikle. çok farklı. Ben kaç tane 5 serisinin içine bindim. Hani kötü değil. Eğer doldurursan özellikle güzel malzemelerle geliyor ama doku farklı. Yani en iyi üstünde bile şuradaki texture yok. Farklı bir şey var veya şunun mesela buna baktığın zaman hiç arkada boşluk yok. Duyuyor musun? Evet. Onlarda hep arkada milim veya mikronluk boşluklar oluyor. Ya bu araba çok unik bir araba. İkincisi eskiden kesinlikle arabaları ve her şeyi bence çok daha kaliteli üretiyorlardı. O yüzden bence şu an BMW'nin günümüzde kullandığı malzeme kalitesiyle o zamankinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Değil. Geçmiş çok daha iyi yani. Maliyeti hep düşürüyorlar. Her sene biraz daha düşürüp biraz daha fazla para kazanmaya yönelik. Çünkü bakıyorlar ki insanlar bizim kadar belki buradaki bütün bu malzemeleri, şuradaki dikişleri, ya burayı hangi psikopat deriyle kapladı Allah aşkına ya? Bunları hani koysan da koymasan da çok fazla belki fark etmediğini, satışların değişmediğini düşünüyorlar. Onu kes, işte bunu ucuzlat, şunu ucuzlat. Araba yeter ki daha hafif olsun ve daha az yaksın. Vesaire vesaire. Onlara yöneldikçe bütün bu detaylar ortadan kayboluyor sonra. Şu an mesela 160, 170, 180, 190, devam, 200, 210, devam, 220, 220, viraj yap, 210, 200, 190. Frene bastık, 160 ile giriyoruz. Ya arabanın inanılmaz bir sesi var ya. Of. Kudret var değil mi? Seste. Ant galiba arabaya aşık oldum. Tuhaf bir şey ya, çok tuhaf bir şey. 140, 150, 160, 170, 180, 190. Aynen öyle. Evet bu kesinlikle teker olmaz. Bir de yağmur başladı şimdi. Bir de yağmur başladı. Gelsin kayganlık. Şu anda DSC devrede. 140. Kamyonlar olmasaydı iyiydi. Ya araba çok hızlı gerçekten duruyorlar. 200'den artık birazdan galiba benim telefon Senin tutacak, telefonu onu alayım. alsam. Şöyle koyuyorum. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Gece gideceğim için bir şey yapmak da istemiyorum. Güzel. 160, 170, 180. Güzel. 190, 200, 210, 220, 230 kesiciye girdin. Burada frene bas. Arkasını gör, frene bas. Arkasını gör, sonra devam et. Anladın? Hani ne çıkacak bilmiyorsun çünkü. Evet. Demin 220 ile mesela arkasını görmediğimiz bir yere doğru giriyorduk. Bu arada kesiciye girdi az önce, fark ettin mi? Kaçıncı? Dördüncü viteste kesiciye girdim. 220, 210, 215 civarında tat diye bir ses çıktı ya. Aha. O kesiciydi işte. Vitesi bitirmiştin yani. Dördüncü vitesin sonundaydın galiba. Ben 4'te miydim? Oha 4'te 200 mü bastım? Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır. Şu anda mesela 5. vitestesin. 5'te şu anda 170. 180. Araba çok güzel dönüyor ya. Bak hop. Basın. Frene bastığım anda direkt duruyor da. %50, 160, 160. 170.
Orta şeride geç, oradan gir. Hep böyle dışarıdan içeriye doğru. Evet. Aynen. Bu çok Merkez kaç? Aynen doğru bir çizgi bu. Yine görmüyorum önümü. Hızımı kesmeyin. 150, 170, 180, 190. Buralarda mesela DSC devreye girebilir, arkası hafif açılabilir. Sonra DSC seni sokar tekrar devreye. Hiç şey yapma yani, endişelenme. Basmaya devam ediyoruz. Hayır yani onun devreye girdiğinde bir tırt tırt yapar. O anda şey olma, panik olma, normal bir şey. Kaydığını çünkü detekte ettiği anda, algıladığı anda hemen devreye girer. Kayan lastiğe bağımsız fren uygular. Benzin gübresi çok oynamamış gibi gözüküyor ama bana çok inandırıcı gelmiyor herhalde. Bir kontağı açıp kapadığımızda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu çok fazla benzin yemiyor. Trafik çok daha fazla benzin yiyor. Mesela şu anda ben buraya baktığım zaman onboard computer'da 16.6 yazıyor. Yakıyoruz şu an. Yani civarı. Gösterme onu ya, içim acıyor. Kapa Volkan kapa. Bir sakinleyelim bakalım arabayı. Şurada 140, 150. gerçek araba testi diye ben buna derim. Yani izleyen arkadaşlar da herhalde bayağı memnunlardır diye tahmin ediyorum. Hep dışarıdan içeriye girmeye çalış. Aynen, içeride kal, güzel. İçeride kal. Hafifçe de dışarıya açıl. Dışarıya, sağdan devam et. İçeriye, aynen öyle. İçeriye gir. Aynen. Yol çok gittiğim için bunları biraz biliyorum. Basit zaten. Mantık hep dışarıdan içeriye. Merkez kaç? Para pom diyoruz biz. Biz de yarış çizgisi diyoruz ama farklı dillerde farklı karşılıkları var. 9-15. Güzel. Şu an dersi gibi de oldu biraz. Tabii. Şimdi gelelim biraz arabanın faydalarına. Bu arabanın vergisi nedir? Sigortası nedir? Yani istersen böyle 150-160'la viraja girerken sigortadan, vergiden bahset. Adı ne? Yavaşlayayım. Şu an yavaşlamam çok zor. Yok, şu anda yavaşlama gerek yok çünkü bu şey bir viraj. Aynen. Burada mesela biraz olabilir. 3 tane çizgi var çünkü sola doğru. Biraz ama yani fazla değil. Çizgiyi bozmadığın müddetçe genelde sıkıntı olmaz. Hep dışarıda içeriye yani. Burada freni basman gerek. Güzel, güzel. Aferin. Aferin. Güzel yani, genelde 140'la kapatıyorsun buraları. Aynen 9-15. 9-15 hiç bırakmıyoruz. Çünkü hakimiyetini mutlak tutar. Alttan böyle Biraz vites küçük. Yeşil Vadi. Seferoğulları. Biz geliyoruz. Ben karting'e gitsem, karting'e değil de karting'de mesela ben böyle zevk almadım yani. Şimdi o zaman sana yeni bir dünya açıyorum. Ne yaptın? Sporta aldın değil mi? Sporta aldım. Allah. Güzel, güzel. İnanılmaz bir araba bu ya. Bak, sporta alınca ne dedim? Yeni bir dünya açıyorum sana dedim. Arabanın çevresi nasıl değişti şu anda? Arabanın hissettirebileceği inanılmaz. Direkt ya, kontrol sende yani. Aynen öyle. Aferin. Yine 3 tane dişli var. 3 tane dişli var. 4. vites. 160'la girdik. Bir üçlü dişli daha. 170.
Önceden hızını alabilirsen girersin. Yani ama lastiklerini değiştirmek lazım. Senin lastikler biraz eski. İyi lastikle girersin ama. Ama tabii biraz dikkat etmen lazım. Yani yine de bu rahatlığı ya da güven Yok, güveni vermez. Vermez yani. Havaya geldik valla. Uzun yol kavramı değişiyor bu arada değil mi? Hani bir anda Şile Ağa var. Yani Normalde dersin ki ya kim uğraşır oraya kadar şimdi? Git babam git, bitmez yol. Ki test arabalarıyla bu yol bitmiyor zaten. ben böyle Ankara, Edirne, efendim Diyarbakır her yere gidebilirim yani. Bence buluşmalara hep bu arabayla gitmemiz lazım. Ve benim kullanmam lazım. Sırayla kullanalım. Şu anda 4. vites yokuş çıkıyoruz. Maksimum sen kaç yaptın bu arabayla? 270'te kesiciye giriyor. Ama orada 270 yazdığında esasında GPS 250. Yani bütün arabalarda pay vardır ya, hata payı. Orada gördüğün 270 oluyor. Biz niye böyle sallanıyoruz? Yolda şey var, dalgalanma var. ...9-15. Aslında 2 çeyrek olan. Sportta daha şey değil mi? Daha agresif. Sporda çok daha agresif ve yani araba zaten normal halinde de her şeyi çok güzel hissettiriyor sana. Sporta apayrı hissettiriyor. 140, 150, 160, 170, 180 aynen. 180, 190, 200. 210, 220. 220 ile frene basabilirsin. 4'e al. Güzel, güzel. Dışarıdan içeriye doğru. Bu arabanın frenleri esasında pek iyi değildi. Mesela şimdi fark etmişimdir, biraz şey var. Fed ne derler? Yani yüksek hızdan çok esasında olması gerektiği gibi durmaz araba. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Bence bayağı başarılı duruyor. Duruyor mu? Tabii. Sıkıntı yok o zaman. Ya bugüne kadar kullandığım arabalara göre bayağı güzel duruyor. Bir Cayenne kullanmıştım. Ha. O bayağı iyiydi. Cayenne'le ben Eskişehir'e gittim. Ondan sonra araba kiralık bir arabaydı. Adamlar bizi yolda görmüş. İşte arkadaşım arayıp şey demiş. Ondan sonra yalnız hanımefendi arabayı biraz hızlı kullanıyor. 240'la falan gidiyordum ben ortalama. Ondan sonra biraz daha az yavaş giderse ceza yemezsiniz gibi bir şeyler söylemişti. Kayırı kim kiraladı ki? Bir arkadaşım. Hem kiralık araba hem kayan. Ne yapacaksın yalnız gitmeyip de? Yani araba gerçekten inanılmaz bir motor vardı onda ya ve bayağı az yaktı. Biliyorsun yakıt benim için kandıra diyor. Ne diyor? Kerpe'ye mi gitsek ya Allah? Merhaba Şile. Neredeyiz? Şu an kendimi kaybettim. Neredeyiz biz? Ben yağ sıcaklığına bakıyorum. 80... Ne? Hiç artmış mı diyen. Mesela hiç artmadı. Ya gerçekten kendimi şu an Formula 1 pilotu gibi hissediyorum. Kesiciye girdi ya. Evet. Ya vites geçişleri için aldım. Arabana aşık oldum. Niyetim iyiydi. Kaptılar bunu, kaptılar. Ama satılık var birkaç tane, bakarız. Ah bir de az yaksa da. Abi 5 litre araba az yakmaz. Yani, Ağır bir de yani 1800 kilo. Nereye geldik biz? Düz devam edersen şeye doğru gidiyoruz. Ağla'ya doğru gidiyoruz. Tüketimde değişik bir şey var mı? 17.3. Bunun öncesinde 16 falandı. Şu anda 17'ye çıktığına göre yani 19-20 o civarlarda yakmışızdır muhtemelen. Ortası 17'ye geldiğine göre. Yandaki adam diyor. M5'e bir kadın kullanıyor ve kadın gazlıyor. Hayırdır inşallah. Bak burada bayağı iş varmış ya.
Diş mi? Sen bence oradaki materyalleri al. Çok fazla şey yapmıyor aslında da tabii. Altı çıplak olduğu için kayıyor. Resmen AVM. Ben hiç hayatımda AVM'ye gitmemiştim. Yani arabanın göstergeleri. Gerçekten bak şu an hani Kaçtasın? 4'tesin galiba değil mi? evet 4'teyim. 3'e mi alayım? Yok fark etmez. 4'te de gidiyor zaten. Motor sesi çok iyi ya. O Gurultu. Vergi mevzusu bu Evet. arabanın şu anda sen ne kadar ödedin en son? Senelik. 850 çarpı 2 galiba. 1600. 1700 falan öyle bir şey. Sonda. Yani son dilime daha düşmeyecek yani. En düşüğü bu. Ya bu arabanın ilk aldığımda vergisi yüksekti. Sonra seneden dolayı düştü. Yani o bir sene zaten M5'lerin piyasası bayağı düşüktü. Ben de uygun aldım bayağı bunu. Ama vergisi sonra yüksek olduğu için millet kaçıyordu. Bir sene sonra bir anda fiyatlar patladı. Niye? Çünkü arabanın vergi dilimi düştü. Neredeyse yarı yarıya düştü. Veya yarı yarıya olmasa 3'te 2'sine falan Çok indi. fark ediyor ya. Yani bu arabayı şu an sıfır alsan 21.000 senelik ödüyorsun. 21.000 lira senelik Yani vergi. eşittir bir araba parası. Of çok fena. Bu yollar gerçekten Bu yollar işte benim eski güzelmiş. arabaların sürüş dinamiklerini test ettiğim yol. Çok güzel bir yoldur. Bir sene sonra falan bu sefer şey oldu. Kasko bedelinin %5'inden eğer senin senelik MTV motor taşıt vergi fazlaysa kasko bedelinin %5'inden o zaman bir alt dilime bir daha bir alt dilime düşüyorsun. Aa, çok Yani iyi. sene aynı kalıyor. Motor dilimi bu sefer alt dilime düşüyor. Bu arabada o oldu. O yüzden ben bir tek ilk sene hani kayda değer bir vergi verdim. Sonra o %5 kuralından dolayı düştü. Zaten en sonunda da 15 sene diliminden dolayı bir daha düştü. Yani bayağı bir şey oldu, avantajlı oldu. Tabii şu aralar M5'lerin hani ikinci el piyasası patlamış durumda. Çok pahalılar. 100 bin lira üzerinde istiyorlar. O yüzden de pek vergi avantajının anlamı kalmadı. Kasko ne kadar ödüyorsun? Kasko yok. Yani bu kuraldan faydalanman için kasko yaptırmana gerek yok. Kasko bedeli her arabanın her senesine göre belirlenen sabit bir değeri var. Kasko zaten bu arabaya eski olduğu için %100 kasko yapmazlar. Yapsalar da işte %60-70 yapar. Onun da çok para ister. Ama trafik sigortası var. Var. Haliyle. Onu 200 lira mı ne yaptı? 200-250 lira öyle bir şey yaptı. Tabii. Fakat son zamanlarda bir patlama oldu fiyatlarda. Ondan bir ay önce falan yaptırdım ben dedim. 200 lira mı ne verdim? Öyle bir şey verdim ya. Ama hiç kazanda yok anladığım kadarıyla. kaza Çünkü yok. kazan olduğu Aynen. zaman o artıyor. Aynen. Hassaslık indirimiyle. Aynen. Bak araba büyük bir araba olmasına rağmen bu virajlı yollarda da çok güzel gidiyor. Çevik değil mi? Çok çevik. Aynen. Sanki küçük bir arabayla gidiyormuşsun hissi ya da nasıl söyleyeyim. Ya olduğundan küçük hissettiriyor. Evet yani akıyor. Ha. Direksiyon bizden ağır. Şimdi gelelim şuradan geri vitese. En sola kadar. En son. Heh, aynen. Çok çıkmamaya, Şimdilik araba yok gözüküyor. evet, çok çıkmamaya çalışıyorum. Ses inanılmaz güzel ya. Yani şu an olduğumuz ortam süper. Ağaçlar, M5, motor sesi, patron. Bir de hava da çok uygun. Hani Aa, evet. hafif kapalı ama yağmıyor. Çok güzel. Sıcaklık iyi. Hava sıcaklığı kaç dereceymiş mesela? 17,5 derece. Araba ideal yani. Baksana şuranın güzelliğine. Çok güzel, çok. Bak şöyle bir gazı kesip vites küçültmek falan çok güzel ya. Vallahi. Oyuncak gibi böyle oynuyorsun sürekli. Bu araba temelde E39. Yani 5 serisi. 2000 model bir 5 serisi. Dolayısıyla sen işte 25 bin liraya atıyorum alacağım bir 520 ile çok fazla ortak parçası var. Ve fiyatları onların uygun. Yani
eğer motora ve M5'e özel, M5'e mahsus parçalara girmezsen diğer bozulan parçaları hem çok bol buluyorsun, çok rahat buluyorsun. Çünkü 5 serisi her yerde E39 5 serisi var. Çok fazla satılmış bir araba. O yüzden o standart parçaları çok rahat buluyorsun ve fiyatları uygun. M5 eğer motoru ve M5 özel başka parçalara girersen onları da buluyorsun da çok da ucuz olmuyor. Ama şu ana kadar en fazla benim şu koltuk elektrik ünitesi zımbırtısı bozulmuştu. O 700 lira mı 800 lira mı ne öyle bir şey verdim ona. En fazla ödediğim parça olarak o. Yani daha pahalı bir şey vermedim. Peki bakım ne ödüyorsun? Yani senelik bakımında şimdi... Bakımın sabit bir şeyi yok. Yani işte filtreler değişiyor. Bunda tabii her şey normal arabaların 2 katı. Mesela bir tane değil 2 tane hava filtresi değiştiriyorsun. 8 tane silindir var. Bujileri değiştirdiğin zaman o yüzden ona göre bütün şeyleri artıyor. Dolayısıyla bakım masrafları özetle genel standart bir arabanın 2 katına tekabül ediyor. Çünkü çarpı 2 tane malzeme var. Peki kullanılan malzemeler günümüz BMW'sinde kullanılan araçların malzemesi mi yoksa Hayır, bir yerden Almanya'dan oradan bir yerden getirtiliyor mu? Bol miktarda olduğu için kolay kolay bir parçayı Almanya'dan getirmene gerek kalmıyor. Yani ben şu ana kadar bu araba hiçbir parçasını Almanya'dan getirtmedim. Hepsi Türkiye'de vardı. Sanayide mi yaptırıyorsun sen? Sanayide. Çünkü BMW üzerine ustalaşmış, uzmanlaşmış şeyler var. Ya zaten arabanın garantisi bitene kadar bence serviste yaptırmak lazım. Bence Sonrasında direkt sanayi yani. Evet, bence de. Gereksiz yere çok kazık yiyoruz. Benim eski arabamın sağdan böyle otobüs çarptı ve sağ kapım değişti. Değişmişti eski arabamda. Ondan sonra ve o kadar kötü yaptılar ki kapı sürekli gacır gucur oynuyordu. Kaç defa borsana götürdüm ve yapamadılar yani onu düzeltemediler. Yani ya bir daha yeni kapı takacaklardı bilmiyorum ne şekilde olacak ama enteresan. Açtığın zaman böyle garç diye ses geliyordu. Araba 137 binde. Yani yaşına göre çok iyi 137 bin. Şu sağdan sürekli işte şu şey çıkıyor. VD40'ı sormuştunuz bu arada arkadaşlar. VD40 dediğimiz bir tane şey var ya, pas sökücü. Ama sadece pas sökücü değil, bir sürü işlere yarıyor. Bir sürü iş görüyor. O yüzden böyle gıcır gıcır trim sesleri varsa oralara pıs yapıyorsun. Birleşim noktalarında ses gidiyor. Mucizevi bir şey, sprey. Onu şuraya sürmem lazım. İşte şu an geçikti. Bak şuradaki şeylerde dikişler falan da çok güzel ya. Yani buranın derisi, yumuşaklığı. Ya gerçekten arabada her şeye böyle Özenmişler. hem özenmişler her yere böyle dokunasın şey yapasın geliyor. Çok güzel ya. Şurada küllük çok şeker ya. Gerçekten vintage araba yemin ediyorum. Vintage. Vintage bir araba. Bu da bizim kasa kilit sesimiz. Evet. Direkt mekanizmayı duy. Kilitledik. Açıyoruz. Evet. Here we go again. Uhu. 95. Klimayı biraz azaltabilir miyiz? Sıcaklığını artırayım. Yok azaltalım şu an sıcak. Araba sıcak. Araba basmaya başladı. O zaman Adrenalin sağ olsun. 23 derece getirdik. Ya kliması da bu arada fazla iyi yani. 22 derecede Kesiyor değil mi? 22 derecede sanki 17-18'i hissediyorsun gibi. Yağ sıcaklığımız 75 derece civarı. Hızımız da 140 civarı. Ben civarı diyene kadar zaten 160'a çıktım. Arabanın aynısı da çok güzel. Şu Şekli göz, evet kesinlikle şekli. Ve bu çok top bir ayna. Benim eski arabamın aynısı gibi bu. Aha. Ben çok seviyorum bunu. O standart E39 şey değil mesela. Aynası değil. O da M5'e özel. Dış aynalar gibi. Araba başımı döndürdü. Gerçekten araba. Şey gibi ya. Roller coaster gibi. Evet. Hani inip tekrar binersin ya. Bunda da her virajda tekrardan biniyorsun.
Hiç inmediğin roller coaster gibi. Silecekler de dikkatimi çekti. Silecekler böyle inanılmaz tok. Sileceğin kolunun büyüklüğüne Evet. bakar mısın? Kocaman yani. Şöyle bir kol var orada. Böyle sanki iki kolla beraber, iki elle beraber siliyor. İnanılmaz silecek. Hareketindeki o Evet. ağır başlılık, o haşmet. Böyle kesinlikle. Bir tane detayını alıp da şu olmamış diyemiyorsun ya. Yani bir tane detayına bakıp da burada ucuza kaçmışlar, bu arabaya yakışmamış diyemiyorsun. Ya ama çok üst segment bir araba yaparken bunu diyemezler yani. Diyemezler fakat şunu söylemek istiyorum. Yani bu araba temelde E39. Yani 520 aldığın zaman da bunların çoğu zaten geliyor. O silecek kolu M5 özel değil ki. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Buradan İki tane ampul var mesela. Bir tane değil. evet, 2 tane. Ve kocaman ve şunun dokusu da çok güzel. Değil mi? Yani Tavanla normal- aynı zaten malzeme. Evet, tavanın dokusu gerçekten adamlar inanılmaz kaliteli ve güzel malzeme kullanmış. Ve bak 15 senelik araba dediğin zaman hani günümüzün arabalarını al 15 sene sonra kullan. Evet, dökülür Oradan yani. bir şey pıtlar, oradan bir yere gider. Ama şunda en ufak bir deformasyon yok yani. Aynen öyle. Sütunlar mesela. Yani geçmişteki kalite anlayışıyla şu anki kalite anlayışı çok farklı. Yani geçmişte kesinlikle çok daha kaliteli. Çünkü kesinlikle yani para kazanmak değil öncelik. O hep sonra. Kendiliğinden gelen bir şey olarak bakmışlar. Hep biz bir eser ortaya çıkartalım. Ürün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani şuradan kaçalım da kandıralım da hani tasarruf edelim de o düşünce hiç yok ya. Hiç düşünmemişler öyle bir şey. Ama şu an zaten baktığın zaman günümüz tüketim toplumu. Yani Evet. arabaların ömrü 3 yıl, 4 yıl, hadi bilemedim 5 yıl. İnsanlar sonra onun şusu çıktı, bunun busu çıktı deyip arabalarını değiştiriyorlar. Ama eski zaman kafasında yani bu senin eve aldığın buzdolaplarıyla da aynı. Yani Evet, bizim yazlıktaki evet. buzdolabı 20 küsür yıllık, Kesinlikle. en ufak bir tıklaması yok. Yani bu araba da en az ne bileyim bir 10 sene daha bu şekilde devam eder yani. Bakımını düzgün ve güzel yaptırırsan. Kesinlikle katılıyorum. O zamanların hemen hemen çoğu ürününde eğer adam akıllı bir marka aldıysan bu vardı. Sonra Evet. adamlar dediler ki ulan biz bunu bu kadar sağlam yaparsak ikinciyi nasıl satacağız? Aynen. Yenisini niye satalım? Herif zaten alıyor 20 sene kullanıyor, 30 sene kullanıyor. Ondan sonra şimdi alıyorsun işte buzdolabı 3 sene 5 sene sonra yenisini almak zorunda kalıyorsun. Evet, akıtmaya başlıyor. Onun bir şeyi çıkıyor. Çünkü adam sana gelip diyor ki bunun parçası şey bilmem kaç yüz lira. Diyorsun o zaman ben giderim yenisini alırım. Aynen. Yani bu tarz şeylerin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Evet. ...180, 80, 190 190. Güzel, 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 güzel. Aynen öyle. 180'de viraja giren Aslı bu videoyu annesi izledikten sonra Yeter ki çizimini bozma. Hep böyle ortada kalmaya çalış. Ki hareket payın olsun sağa sola doğru. Burada içeriye kapanabilirsin. Buraya dikkat et çünkü kamyonlar o yolu kayganlaştırıyorlar. Şurada dikkat edersen şu anda yol biraz kaygan. Ortaya kay. Heh, aynen. araba efsane ya. Vallahi efsane. Kelimelerle tarif edemiyorum. Yok az önce ettim. Az önceki cümlende ettim. Kifayetsiz kalıyor gerçekten. Şu anda 190'da viraj alıyoruz. 190'da viraja giren Aslı Şehirli son sözleri efsane oldu. 220 ile frene basıyor. Yani basacağını düşünüyorum en azından. Ama basmayı düşünmüyor ve basmıyor ve yaklaşık 190'la 200'le virajı atlattık. Arabanın altında canlı bir şey var sanki. Anladım. Onlar da anladılar. Volkan kes. Kes çocuğum kes. Arkayı gör.
derinden geliyor ki. Sana her dokunuşumda Eyvah eyvah. hop. Ya bu arada arkadaşlar yağmur yağıyor, çiseliyor daha doğrusu. Siliyor. Bir sürü saçma sapan kamyon var. Ama kendini tedirgin veya yavaşlamak zorunda gibi hissetmiyorsun. Yok. Kesinlikle hayır. Ya kendini inanılmaz güvende hissediyorsun. Ve gerçekten şu an farklı bir zaman diliminde farklı bir yerdeymişiz gibi hissediyorum. Yani hayattan kopmuşuz. Seyfi Usta yanımızdan geçiyor. Oraya 4'e girmem lazımdı. Hızımı kestim. Çok sıkıntı değil ya bence. Hızımla oynuyorum. Bugün gerçekten Aslı gazlarken alt yapabilirler. Hepsi gerçek oldu. Şimdi bu arabayı kadın gözüyle çok incelemek istemedim açıkçası. Yani arkaya bebek arabası sığar mı? Efendim, şey olur mu? Tehlikeli. Çocuğunuzu bu arabaya bindirmeyin. Genelde bak 6000'de atıyorsun. Esasında daha oyun alanı var. 1200 devir daha oyun alanı daha var. Evet. Şu an 220. 220 şu an. 220 geçemedim ya. Arkayı gör. Hayır, bayağı göremedim. Anladın mı? Sonra devam et. Abi 240'ı görseydim bari. Kaç airbag var bu arabada? Önler var. Yanlar Yanlar. var. Şey var. Bak burada airbag yazıyor görüyor musun? Hı hı. Buradan da patlıyor. Arkada da var. Arkada da airbag yazıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane airbag var. Sene 2000. Mükemmel. Etrafında her yerde airbag var. Kafalarda var, yanlarda var, önlerde var. Adamlar tehlikeyi görüyor tabii. Bu arabayla iyi gidiliyor. Bu araba dışında bir araba daha alman gerekiyor. Ne alırdın? Ya M3 CSL diye bir araba var. O hep fantezimdir ama onda SMG var. SMG otomatik şanzıman ama ağır bir otomatik şanzıman. Yani modern standartlara göre. Artı otomatik olduğu için zaten şu manuelin keyfini vermeyecek. Çok sert bir araba. Çünkü piste yönelik bir araba. Yani kullanmayı çok istediğim bir araba. Aklıma ilk o geldi. Ama sürekli kullanabileceğim bir araba değil. Yani onu alırsın ama yanına mutlaka başka bir şeye ihtiyacın var. Bunun farkı o. Bunu aldığın zaman başka bir şeye pek ihtiyacın kalmıyor. Yani sık sık piste çıkacaksan bu da olmaz. Bir noktada aslında bir şeye ihtiyacın var. Çok iyi bir benzin sponsorun gerekiyor. Ya da çok... Ya da iyi para kazanacaksın, sürekli dolduracaksın. Evet, aynen yani. Ya bu araba direkt zevk arabası. Kesinlikle çok büyük bir zevk ve yani seni çok farklı yerlere götürecek bir araba. Yani günümüzdeki arabalarla bu hissi yaşaman çok zor. Yok. Zaten aklımdan hiç sıfır araba geçmedi benim. Hep ikinci el düşünüyorum. Şeyleri fantezim vardı mesela, çok severim. Audi S8. Audi S8. S8. A8'in en sportif, en güçlüsü. Eski S8'leri çok severim. V10 motorlu S8'ler falan vardır. Onları çok severim. Ama bunlar hep overall olarak düşünüyorum. Yani onlar da piste çıkamazsın mesela. Hep aslında ideal şey işte bir tane pist arabası olacak. Bir tane konforlu araban olacak. Bir de şehir içi araban olacak. Evet, kesinlikle. Anladın mı? Muhtemelen şehir içi araban işte minik ama atak bir araba olacak. Mesela Fiesta olabilir. Fiesta'nın mesela güçlüleri var. SD falan. Fiesta SD'de var. 180 beygir getirmiyorlar da. O olabilir. Ama o da çok yakar. Ne bileyim Hyundai Ion mesela çok basit bir arabadır ama işte az yakar, ekonomiktir, artı çok güzel bir arabadır, ucuzdur, bakımlık falan rahattır. Vesaire vesaire. Öyle bir şey olabilir. Bir şehir içi araban olacak. Konforlu araba dediğimde işte Audi A8 ya da eski Mercedes S serisi isterim mesela. Eski ama 2000'lerin. 2000'ler. 2000'lerin Mercedes S serisini çok isterim. Onun da böyle hatta S65 olacak böyle. Bu kocaman motorlu bunun gibi. Ama o da yetmeyecek. Pist lazım bir de. Pist içinde spor bir araba. Mesela M3 CSL. Öyle bir üçlü yapabilirsin. Çok da mutlu olursun. Ama işte bu araba, yine bu arabaya geri geliyorsun. Yani bunu aldığında bunların çoğuna ihtiyaç bırakmıyor araba sana. Yani tamam şehir içinde evet bu araba yakıyor.
Ama Evet. ben bir küçük araba aldığım zaman yakıt tüketimi haricinde bir de tabii debriyaj ağır biliyorsun. Debriyaj, evet. Yani bu dur kalk trafikte bu araba zor bir araba. Evet. Yani Aynen. en büyük dezavantajı bir o. Ki ona da aslında insan bir noktadan sonra çok rahat alışıyorsun yani. Geliştikten sonra kanıksıyorsun. Kanıtıyorsun. Dolayısıyla- Ve benzini yani o kadar. Heh. Başka hiçbir şey yok. Ondan hani tek araba olarak idare ediyorsun. Öyle söyleyeyim Evet. sana. İdare ediyorsun.